kenarortay uzunluğu da aynı zamanda şu şekilde diyelim. Böyle olmadı. Hipotenüsün yarısına eşit de onu söyleyemedim bir an. Böyle dilim takıldı. Hı? Yok, şekil hata yok. Tamam o zaman. Kalkın ya. Ne diyeyim? Güzel oldu be. Merhaba arkadaşlar. Bugün üçgenlerle devam ediyoruz. Üçgen çeşitlerimizden ilk olarak dik üçgenden bahsedeceğiz. Dik üçgende en çok kullandığımız formül Pisagor bağıntısından bahsedecek olursak, verilen bir dik üçgende AB diktir BC şeklinde verilmiş ise A kenarını, C kenarını ve B kenarını yazarsak Pisagor bağıntısı hipotenüsün karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamı şeklinde yazabiliriz. Bu sorular içerisinde çok kullanacağımız bir bilgi. Bir sonraki formülümüz yine dik üçgenle alakalı. Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay hem kenarı iki parçaya böler, aynı zamanda hipotenüsün yarı uzunluğuna eşittir. Şimdi hipotenüs uzunluğumuza A dersek, kenarortay uzunluğu olduğu için şunları A bölü 2, A bölü 2 şeklinde parçaladık. Kenarortay uzunluğu da A bölü 2'dir. Buna bazı kitaplarda muhteşem üçlü diye söyleniyor. Bazı kitaplarda pis üçlü diye isimlendiriliyor. Bu da yine sorular içerisinde çok kullanacağımız bir bilgidir. Şuradaki açıların veya şuradaki açıların eşitliğini kullandıracak soru tiplerinde kullanabileceğimiz bir formül. Arkadaşlar, bir sonraki formülümüz Öklit'ten bahsedeceğiz. Eğer bir dik üçgende hipotenüse ait bir yükseklik varsa, bu yüksekliğe h diyelim. H kare eşittir ayırdığı parçalar, yani P çarpı K şeklindedir yazabiliriz. Aynı şekilde ayırdığı parçalardan yola çıkarak C kare eşittir P çarpı P artı K. Yani P artı K'yı da şöyle isimlendirme yapacak olursak A şeklinde. Veya diğer taraftan B kare eşittir K çarpı, yani ayırdığı parça çarpı tamamı şeklinde yazabiliriz. Öklit bağıntısında da bu bir dik üçgen olduğu için bu dik üçgenin alanını hesaplarken dik kenarların çarpımı bölü 2 bize alanı verir. Aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2 de alanı verir. Bu eşitliği de sorular içerisinde kullanacağız. Şimdi bu formüllerin hepsini tekrarlayacak olursak biz bunun hepsine Pisagor olarak adlandırıyoruz. Burası muhteşem üçlü. Burası da Öklit bağıntısı. Arkadaşlar, ikizkenar üçgenle devam ediyoruz. İkizkenar üçgen, iki kenarı eşit olan üçgene ya da taban açıları eşit olan üçgene ikizkenar üçgen deniyor. İkizkenar üçgende şöyle isimlendirme yapacak olursak BB şeklinde yazıp A artı 2B'nin 180 olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi ikizkenar üçgende en önemli özelliklerden bir tanesi yüksekliktir. Verilen bir ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır. Bu yüksekliğe eşit. Yani AH aynı zamanda kenarortay, aynı zamanda açıortay olarak isimlendirebiliriz. Şuradan bir P noktası aldığımız zaman eğer şu kenara bir paralel çizecek olursak, sonra şöyle bir paralel daha çizelim. Bu noktaları isimlendirme yaparsak, ikizkenar üçgen için geçerli olan bir kavram. SP uzunluğu artı PR uzunluğu aynı zamanda bir tane eşit olan kenarlardan bir tanesine eşittir veya AC diyebiliriz. Bu da özellikle benzerlik sorularında çok kullanacağımız formüllerden bir tanesidir. Arkadaşlar, şimdi eşkenar üçgene devam ediyoruz. Eşkenar üçgen dediğimiz bütün kenarları
bütün iç açıları eşit olan üçgene eşkenar üçgen diyoruz. Bir kenar uzunluğuna eğer A diyecek olursak bütün kenar uzunluklarını A şeklinde yazabiliriz. İç açıları toplamı 180 derece olduğu için de her bir iç açımız 60 derece olarak isimlendirebiliriz. Eşkenar üçgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi her yükseklik aynı zamanda kenarortaydır. Aynı zamanda açıortaydır. Yükseklik uzunluğunda burada özel bir üçgen oluştu. 30-60-90 üçgeni olarak düşünürsek eğer buraya A dersek şurası A bölü 2, burası da onun kök 3 katı diye düşünürsek A kök 3 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Bu her köşeden çıkan yükseklik için geçerlidir. O zaman eşkenar üçgende eğer bir kenarı biliyorsak yüksekliği, kenarortayı, açıortayı bulabiliriz. Şimdi başka bir formülle devam edelim. Verilen bir eşkenar üçgen içerisinde alınan herhangi bir noktadan kenarlara indirilen dikme uzunluklarının toplamı aynı zamanda bir yüksekliğe eşittir. Bunu isimlendirme yapacak olursak eğer şuraya bir P noktası diyelim. Şuraya S, R, N şeklinde düşünürsek o zaman AH uzunluğu eşittir PN artı PR artı PS şeklinde yazılabilir. Bu tabi bu nokta değişken. Üçgen üzerinde de olabilir. İçeride de bir nokta olabilir. Başka bir formülle devam edelim. Yine bir nokta, içeriden bir nokta aldığımızı düşünelim. Bu sefer bu noktadan kenarlara eğer paralel çizersek şu şekilde. Bu çizdiğimiz paralellerin toplamı yani A artı B artı C aynı zamanda bir tane kenar uzunluğuna eşittir. Eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarlar eşittir diyebiliriz. Arkadaşlar açıortay teoremiyle devam ediyoruz. Verilen bir üçgende iç açıortay teoreminden yola çıkarsak A kenarına ait açıortay çizildiği zaman bunu genelde NA ile gösteriliyor. Açıortay uzunluğu kenarı bölerken şu oranda bölüyor. AB kenarı bölü BN eşittir AC kenarı bölü NC şeklinde isimlendirebiliriz. Ya da şu şekilde de yazabiliriz. İçler dışlar mantığıyla yer değiştirebilir. Oran orantı mantığıyla. O zaman AB bölü AC eşittir BN bölü NC şeklinde yazabiliriz. Bu açıortay uzunluğu aynı zamanda şuna eşittir. Kök içerisinde AB çarpı AC eksi BN çarpı NC şeklinde yazabiliriz. İç açıortay teoremimiz de bu şekilde. Aynı şekilde kenarları oranlı olarak böldüğü için alanların da oranı yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar dış açıortay teoremine geçecek olursak bu sefer bir dış açıortaydan bahsediyor. Dış açıortay uzunluğunu yine NA şeklinde isimlendirecek olursak AB bölü AC yani kenarlar bölü kenarların açıortaya olan uzaklıkları yani BN bölü CN şeklinde adlandırabiliriz. Bunu da
dış açıortay teoremi diyoruz. Arkadaşlar kenarortay özellikleriyle devam ediyoruz. Kenarortayın formüllerinden bahsedecek olursak, daha doğrusu kenarortayların kesim noktasını düşünecek olursak, bu üçgenin aynı zamanda ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinin özelliği kenardan itibaren 1 birim, köşeden itibaren 2 birim olacak şekilde bütün kenar ortayları aynı oranda 1'e 2 oranında böldüğüne dikkat edeceğiz. Sorular içerisinde de çok karşımıza çıkacak. Şu şekilde isimlendirme yapabiliriz. G üçgenin ağırlık merkezi kenar ortay uzunluğunu 1'e 2 oranında böldüğünü biliyoruz. Ve bu kenar ortay uzunluğuna eğer A ve N'yi birleştirdiğimiz zaman buna VA diyecek olursak VA'nın karesi artı A kare bölü 2 eşittir B kare artı C kare şeklinde bir de kenar ortay teoremimiz mevcut. Şimdi diğer bir özelliğe geçecek olursak yine bir kenar ortay ve bir yükseklik verilmiş. Kenar ortayla yükseklik arasındaki uzunluğa eğer x diyecek olursak 2ax eşittir. A kenarımız şurası. B ve C diye isimlendirme yaparsak B kare eksi C karedir. Ama burası mutlak değer içerisinde B'nin C'den büyük olduğunu ya da C'nin B'den büyük olduğu durumu düşünmemiz gerekiyor. Bu da diğer formülümüz. Özellikle dik üçgende kenarortay ile ilgili şöyle bir bağlantımız var. Yine bir kenarortay çizildiğini farz edelim. Kenarortay aynı zamanda hipotenüsün yarısına eşitti. 5 ve A'nın karesi yani hipotenüse ait olan kenarortay uzunluğu diğer kenarortay uzunluklarının kareleri toplamına eşittir diyebiliriz. Şurayı VB, şurayı da VC şeklinde olursa. Bu dik üçgene özel bir formül. Eğer kenarortaylar birbirini dik kesiyorsa yani EC dik eğer BD ise bu durumda da VA'nın karesi yani kenarortayın karesi diğer iki kenarortayın kareleri toplamına eşittir.